Anadolu takımlarına geçtiğim EAFC ve FIFA tarihinde Türk takımları serisinin 7. bölümünde FIFA 2000'den FC 26'ya kadar olan seride Gençler Birliği'ne bakacağız. Ve video sonunda da hem Gençler Birliği hem de futbolcular için genel bir değerlendirme yapacağım. FIFA 2000 FIFA 2000 ile birlikte eklenen Süper Lig'le beraber Gençler Birliği ilk defa FIFA serisinde yer almıştır. Gençler Birliği'nin Erzurumspor ve Ankaragücü ile aynı güçte olduğu gözükmektedir. Gençler Birliği'nin formalarına baktığımız zaman iç saha forması benzetilmesine rağmen deplasman forması yanlış bir şekilde oyunda yer almıştır. Engin Sayan, Ferdi Tatlı ve Yalçın Demir gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu reytinglerin 67 üzerinden hesaplandığı oyunda 43 reytingli Engin Sayan ve Ferdi Tatlı, en kötü futbolcu da 21 reytingli Metin Akçevre'dir. FIFA 2007 FIFA 2000'den sonra 2007'ye kadar Süper Lig yer almadığı için Gençler Birliği de aradaki oyunlarda yer almamıştır. 2007 ile eklenen Süper Lig'le beraber Gençler Birliği 65 reyting ortalamasıyla Gaziantep ve Çaykur Rize ile beraber 11. en güçlü Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha ve deplasman forması böyle gözükmektedir. Formalara çok da özenilmediği gayet ortada. Oyuna son gelen Şubat 2007 güncellemesiyle birlikte Fredrik Rizm, Ayman ve Okan Öztürk gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 74 reyting ve 79 potansiyelle Fredrik Rizm, en kötü futbolcu da 49 reyting ve 64 potansiyelle Hakan Aslantaş'tır. FIFA 2008 Gençler Birliği 67 reyting ortalamasıyla Manisaspor'la birlikte 6. en güçlü Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha ve deplasman forması böyle gözükmektedir. Oyuna son gelen Şubat 2008 güncellemesiyle birlikte Okan Öztürk, Mehmet Çakır ve Kahe gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 73 reyting ve 75 potansiyelle Okan Öztürk, en kötü futbolcu da 52 reyting ve 62 potansiyelle Burhan Eser'dir. FIFA 2009 Gençler Birliği 67 reyting ortalamasıyla Konyaspor'la birlikte 8. en güçlü Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha ve deplasman forması böyle gözükmektedir. Oyuna son gelen Şubat 2009 güncellemesiyle birlikte Kahe, Mehmet Nas ve Traore gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 72 reyting ve 77 potansiyelle Mehmet Nas ve Traore, en kötü futbolcu da 50 reyting ve 64 potansiyelle Ramazan Köse'dir. FIFA 10 Gençler Birliği 66 reyting ortalamasıyla Kasımpaşa ve Başakşehir'le birlikte 13. Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha ve deplasman forması böyle gözükmektedir. Oyuna son gelen Şubat 2010 güncellemesiyle birlikte Serdar Kulbilge, Kahe ve Harbuzi gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 74 reyting ve 78 potansiyelle Serdar Kulbilge, en kötü futbolcu da 53 reyting ve 63 potansiyelle Abdülhamit Yıldız'dır. FIFA 11 Gençler Birliği 65 reyting ortalamasıyla Konyaspor'la birlikte 13. Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha ve deplasman forması böyle gözükmektedir. Oyuna son gelen Şubat 2011 güncellemesiyle birlikte Serdar Kulbilge, Harbuzi ve Azof Heyfa gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 74 reyting ve 78 potansiyelle yine Serdar Kulbilge, en kötü futbolcu da 50 reyting ve 64 potansiyelle Ramazan Köse'dir. FIFA 15 FIFA 11'den sonra oyundan çıkarılan Süper Lig 4 oyun sonra tekrar seriye eklenmiştir. Gençler Birliği 66 reyting ortalamasıyla 17. Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci forması böyle gözükmektedir. Oyuna son gelen Eylül 2015 güncellemesiyle birlikte Hılep, Stanku ve Mustafa El-Kebir gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 74 reyting ve 74 potansiyelle Stanku, en kötü futbolcu da 51 reyting ve 58 potansiyelle Çağrı Bülbül'dür. FIFA 16 Gençler Birliği 70 reyting ortalamasıyla Akhisar, Kasımpaşa ve Konyaspor'la birlikte 10. en güçlü Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci forması böyle gözükmektedir. Oyuna son gelen Eylül 2016 güncellemesiyle birlikte Stanku, Hılep ve Ahmet Çalık gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman
Takımdaki en iyi futbolcu 74 rating ve 74 potansiyelle yine Stanku, en kötü futbolcu da 56 rating ve 70 potansiyelle Übeyt Adıyaman'dır. FIFA 17. Gençler Birliği 70 rating ortalamasıyla 11. Süper Lig takımlarından biri olmuştur. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci forması böyle gözükmektedir. Oyuna son gelen Eylül 2017 güncellemesiyle birlikte Selçuk Şahin, Serdar Güler ve Johannes Hof gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 75 rating ve 76 potansiyelle Serdar Gürler, en kötü futbolcu da 58 rating ve 65 potansiyelle Taha Cengiz Demirtaş'tır. FIFA 18. Gençler Birliği 71 rating ortalamasıyla Alanya, Akhisar ve Sivasspor'la birlikte 11. en güçlü Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci forması böyle gözükmektedir. Oyuna son gelen Eylül 2018 güncellemesiyle birlikte Sesenyon, Florentin Pogba ve Johannes Hof gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 77 rating ve 77 potansiyelle Sesenyon, en kötü futbolcu da 57 rating ve 70 potansiyelle İlker Karakaş'tır. FIFA 20. Gençler Birliği 2017-2018 sezonunda küme düştüğü için FIFA 19'da yer almamıştır. Bir sezon aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Gençler Birliği FIFA 20'de 70 rating ortalamasıyla birçok takımla birlikte 10. Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci forması böyle gözükmektedir. Oyuna son gelen Eylül 2020 güncellemesiyle birlikte Giovanni Sio, Sosenyo ve Stanku gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 75 rating ve 75 potansiyelle Sesenyon ve Giovanni Sio, en kötü futbolcu da 57 rating ve 66 potansiyelle yine İlker Karakaş'tır. FIFA 21. Gençler Birliği 69 rating ortalamasıyla birçok takımla birlikte 15. Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci forması böyle gözükmektedir. Oyuna son gelen Eylül 2021 güncellemesiyle birlikte Giovanni Sio, Nordfeldt ve Kandeyaş gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 75 rating ve 75 potansiyelle Nordfeldt, en kötü futbolcu da 50 rating ve 70 potansiyelle Atalay Gökçe'dir. Son oyunumuz FC 26. 2020-2021 sezonunda tekrar küme düşen Gençler Birliği 5 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselmiştir. Gençler Birliği FC 26'da 68 rating ortalamasıyla Göztepe ile birlikte 15. Süper Lig takımı olmuştur. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci forması böyle gözükmektedir. Videoyu yaptığım tarihte son gelen 14 Ocak 2026 güncellemesiyle birlikte Ricardo Velho, Pedro Pereira ve Gutas gibi futbolcuların öne çıktığı Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman takımdaki en iyi futbolcu 74 rating ve 78 potansiyelle Ricardo Velho, en kötü futbolcu da 50 rating ve 55 potansiyelle Ebrar Aydın'dır. Evet, video sonunda Gençler Birliği ile ilgili genel bir değerlendirme yaparsak, Gençler Birliği'nin en iyi olduğu oyun 71 rating ortalamasıyla 11. en güçlü Süper Lig takımı olduğu FIFA 18, en kötü olduğu oyunsa 65 rating ortalamasıyla yer aldığı FIFA 2007 ve FIFA 11'dir. Oyunculara baktığımız zaman en iyi futbolcu FIFA 18'de 77 rating ve 77 potansiyelle Sesenyon, en kötü futbolcu da FIFA 2007'de 49 rating ve 64 potansiyelle Hakan Aslantaş'tır.